İyi günler, iyi akşamlar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Mutlu bir çarşamba akşamı diliyorum sizlere. Umarım güzel geçmiştir gününüz. Evet, önemli günlerden geçiyoruz ve bugün artık Dolunay günündeyiz sevgili dostlar. Yani yarın sabah 6 Nisan günü Terazi burcundaki dolunayımızı yaşayacağız. Dolayısıyla Dolunay gününde Dolunay'a bağlı konuların daha güçlü çalıştığı bir gün olacak. Özellikle tabii ki dün söylemiş olduğum gibi ilişkiler çok gündemimizde olacak bu Dolunay'la beraber. Ve tabii onun yanı sıra da yine estetikle ilgili biraz daha kendimizi ilgilendiren konular, işte bakım gibi mesela. Bunlar da gündemimizde olacak. Şimdi dün özel saatlerimiz var, her gün size veriyorum. Onları söylemeyi yine unutmuşum. Bugün ilk önce onları söyleyerek başlamak istiyorum. Bu saatleri bugün kullanırsanız eğer daha rahat hareket edebilirsiniz. Bir şeyleri daha kolaylıkla halledebilir, yoluna koyabilirsiniz. Evet, 6 Nisan günü 09.48 ile 10.52 arası günün ilk güzel ve özel saati. Her türlü kişisel bakım, her türlü maddi konu için, özel ilişkileriniz için bu saat gerçekten çok güzel bir saattir. Önemli bir randevu talep etmek için mesela olabilir. Diğer saatimiz 17.15, 19.19'da akşam saatlerine denk geliyor. Tabi Dolunay'ın güçlü olduğu bir günde olacağımız için Jüpiter yan de bir etkisi var Şiron'la birlikte. Şifa dedik dün. O şifaları dilerim inşallah hepiniz hangi alanda istiyorsanız Tanrım versin. Mesela bu saati kullanmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir dargınlık konusu varsa, bir barışma isteğiniz varsa mesela bence olabilir. Dün yine estetik güzellikle ilgili herhangi bir konu için güzel günler demiştim. Zaman soran arkadaşlar olmuş. Bu aslında bugün, yarın, bu hafta geçerli. Her günü kullanabilirsiniz. Ve son saatimiz de gece saat tam 12 ile 00 ile 01 arasında gerçekleşecek. Bu saat de yine bizim için bence çok özel bir saat olacak. Çünkü muhtemelen birçoğumuz uyumuyor olabilirsiniz. Hani Ay Terazi burcuna bir dakika açılara bakarak detay vermek istiyorum sizlere. Ve Ay Terazi burcunda akşam saatlerine denk gelen çok özel, önemli bir açı yok ama gün genelinde çok açısı var günün, gökyüzünün. Şimdi açılarından bahsedelim bakalım. Dün söylemiş olduğum gibi başta Koç olmak üzere Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçları ve bu burçlarda özellikle 15-16 derecelerde yükseleni, güneşi, venüsü, Mars'ı olanlar da bu dolunaydan güçlü etki alıyorlar. Ve tabii ki bugün doğan sevgili Koç burçları, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Hele sizler için bütün seneyi etkileyecek çok önemli bir gün ve yıl olacak. Evet, şöyle baktığımda arkadaşlar Perşembe günü boyunca Terazi işte Venüs yönetiyor. Yine Venüs yönetiminde bir gün. Yine tüm toplumsal konular, adalet, hak, hukuk arayışı, biraz daha böyle mahkemeler, büyük duruşmalar, davalar ki mesela dün Trump'la ilgili bir dava görüldü. Sanırım ceza almış, tutuklama kararı çıkmış kendisine. Bu gibi davaları zaten bu yıl sonuna kadar da çok fazla göreceğiz. 2024 yılında da çok göreceğiz. Çünkü bu alışılmadık, sıra dışı bir durumda biliyorsunuz. Hani bir Amerika başkanının yargılanması ve üstelik hapis kararı alması. Dolayısıyla da dünya üzerinde buna benzer konuları çok fazla göreceğiz. Çünkü sıra dışı, alışılmışın dışında bir mesela günlerdeyiz. Önümüzdeki tutulma da sıra dışı bir tutulma. Dolayısıyla yine böyle buna benzer konular, böyle sınırlarda gezdiğimiz, karar vermek zorunda olduğumuz bir süreç. Şimdi günün açılarından bahsedeceğim size hemen arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Sabah 07.34'te Ay ve Güneş tam karşı karşıya gelerek Terazi burcundaki dolunayı oluşturacaklar ve tabii ki dolunay zamanlarında genellikle bazı enerjiler çok güçlü ve yoğun olacağı için hem psikolojik olarak, fiziksel olarak, ekolojik dengeyle ilgili konularda yine toprak depremler olma ihtimali var. Çünkü dikkatinizi çekerim. Geçen gün de çekmişim. Yine 16 derecede bu dolunay. Yine 5 Şubat'taki de 16 derecedeydi. Dolayısıyla bu 16 dereceler demek ki bizim için
böyle doğayla ilgili konularda çalışıyor. Yani bir artçı güçlü sarsıntılar bekleyebiliriz. Onu da söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, gün geneline baktığımda çok güzel açılar yok açıkçası. Hani böyle üçgenler falan bugün yok. Ama önemli bir açımız var. Bu sabah yine 8:18'de tam olarak o dolunayın kesiştiği anda Merkür kuzey düğümüne kavuşuyor. Bakın bu çok önemli işte. Merkür artık Boğa burcunda. Kuzey düğüm zaten şu an çok parlayan bir yıldız. Çok önemli, çok ciddi fırsatlar veriyor bazılarımıza ki özellikle 4-5 derece boğalar, güneşi olan, yükseleni olan vesaire, bu çok önemli bir fırsattır aynı zamanda. Toprakla ilgili konularda da bence çok maddi manevi diyeyim gelirleri ilgilendiren ve ilişkilere de önemli ölçüde destek verecektir. Toprak burçlar için de gayet güzeldir bu. Şimdi Merkür kuzey düğümüne kavuşuyor. Gün genelinde tabii ki bu iyicil bir durum. Ve duygu ve düşüncelerimizi aktarmakta ve aynı zamanda tabii Güneş de Şiron'la böyle bir şifalanma enerjisi aktif olacak açıkçası. Şimdi Merkür beynimiz, aklımızla ilgili. Demek ki bizim çok doğru yerde doğru adımlar, doğru dualar, doğru niyetler eğer yaparsak gerçekten çok olumlu sonuçlarını alabiliriz. Bu Kuzey Düğüm Merkür kavuşumu bence çok önemli. Çünkü Kuzey Düğüm artık yavaş yavaş Boğa burcunu terk ediyor biliyorsunuz ve Merkürle de son buluşması. Yani Boğa burcunda son buluşması. O yüzden uzak hedeflerinize, gelecekle ilgili konulara, ilişkilerinizle ilgili konulara, mesela yazılı, sözlü açıklama, bildirgeler, efendim Merkür çünkü iletişim ve bilgi trafiğini yönetir. Burada önemli derecede bir ses duyurma, sesini daha çok insana ulaştırmak adına özellikle iş projeleri için de bence çok çok faydalıdır. Bence kullanın sevgili dostlar. Çünkü terazi dolunayı aynı zamanda yine iş ve ilişki. Bir yerlerden bir şeyleri yakalayabiliriz açıkçası. Şimdi diğer açılara baktığımızda bugün çok açı yok dediğim gibi saat 15:42'de ayın Jüpiter'le bir karşıtlığı var. Bu biraz bizim için bazı şeyleri abartma, büyütme olarak biz öngörürüz bunu. Şimdi tabii ki de bir dolunay olacağı için bazı şeyleri gerçekten çok abartabiliriz. Dikkatli olun. Hem ilişkiler için lütfen buna dikkat edin ve aynı zamanda ülkemiz için, dünya içinde de böyle çok ses getirecek değişik konular, farklı böyle sıra dışı konular olacak. Bir şey daha hatırlatacağım. Yine bu dolunay süreciyle alakalı. Şimdi Venüs Boğa'da ve 7'sinden sonra İkizler Burcu'na geçecek. Şimdi Venüs'ün son dereceleri bu, yani burada çok güçlüdür. Yani kendi yönettiği yerde olduğu için. Bazı şeylere yön vermek için güzeldir arkadaşlar. Ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Terazi ve Venüs ikisi de bu tüm kadınlarla, dişi figürleri ilgilendirir. Kadınların hayatlarıyla ilgili, kadınlarla ilgili önemli gelişmeler, konular duyabiliriz. Hatta çok önemli açıklamalar da duyabiliriz. Mesela kadınların sıkıntı yaşadıkları, işte çalışan kadınların, annelerin olabilir. Benzer konularda önemli güzel gelişmeler gelecektir. Yani önümüzde seçim var ya, seçimlerde vaatler yapılıyor biliyorsunuz. Hatta vaatler şey gibi, böyle yarış gibi oluyor. Böyle kadınlarla ilgili güzel vaatler duyacağız gibi geliyor bana. İnşallah olur ve gerçekte olur diye temenni ediyorum açıkçası. Evet sevgili dostlarım, böyle bir gün yaşayacağız. Dünkü yayını izlemeyen arkadaşlar lütfen izleyin. Dünkü yayında çok samimice burçlar hakkında yorumlar yaptım. Yaşadığınız veya yaşamakta olduğunuz konular ne olabilir diye. Dünkü yayından onu tekrar izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Nisan ayı burç yorumlarını da izleyebilirsiniz diyorum. Evet, beni takip ettiğiniz, izlediğiniz için, değer verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.